Merhabalar, ev lezzetlerine hoş geldiniz. Bugünkü tarifim sade bazlamalara oranla daha da lezzetli olan, yerken gözleme yiyormuş gibi hissedeceğiniz patatesli bazlama tarifi. Hamurunun yoğrulma aşamasından pişirme aşamasına kadar hiçbir noktayı atlamadan detaylı bir tarif hazırlamaya çalıştım. Özellikle yeni yemek yapmaya başlayan arkadaşlar için çok faydalı olacağına inanıyorum. Bu arada tariflerimi denedikten sonra aldığınız sonuçları da videolarıma yorum olarak belirtirseniz tarifleri denemek isteyen ama cesareti olmayan diğer arkadaşlarımız için de örnek olur. Onlar da tariflerimizden faydalanmış olur. Sizden ricam videolarıma denemiş olduğunuz tariflerin sonuçlarını bırakmayı unutmayın. Şimdi tarifimize ilk olarak patatesleri haşlamaya bırakarak başlıyoruz. Ben haşlarken kabuklarını soyup patateslerimi dörde böldüm ve suyuna da 2 tatlı kaşığı tuz attım. Bu şekilde daha pratik ve lezzetli oluyor. Şimdi patateslerimiz haşlanırken biz de hamurumuzu yoğuralım. Yoğurma kabına 1 paket instant maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 su bardağı 200 milim ılık su ve 1 çay bardağı ılık süt, yine oda sıcaklığında bunlar, ilave ediyorum. Bu sıvı malzemeleri parmak uçlarını hafifçe karıştırdıktan sonra üzerine yarım kilogram 500 gram unumu ilave ediyorum. 500 gram un 200 milimlik su bardaklarıyla ortalama 5 su bardağına denk geliyor. Tepeleme dolu olduğu takdirde 550 gram falan olur. Ama tam silme doldurursanız 500 gram. Bir tatlı kaşığı tuzumu da ilave ettim ve azar azar su eklemesi yaparak hamurumu yoğurmaya başladım. Hamurumuz videoda görmüş olduğunuz gibi böyle hafif elinizi tutan, çok katı olmayan bir hamur olmalı. Hamurunuz çok katı olursa bazlamalarınız yumuşak olmaz, güzel bir sonuç alamazsınız. Böyle bastırdığınızda, tuttuğunuzda hafif elinize yapışıyor olması gerekiyor. Bu arada instant maya yerine yaş maya kullanmanızı aslında daha çok tavsiye ederim. Ama o gün benim evimde yaş mayam kalmamıştı. Instant maya kullanmak zorunda kaldım. Gerçi onunla da güzel sonuç aldım ama yine de tavsiyem yarım paket yaş mayadan yanadır. Hamurumuzu mayalanmak için kenara aldık. Onun mayalanma süresi dolmaya yakın patatesimiz haşlanmıştı. Patateslerimi güzelce suyundan süzdüm. Tuz atmadım çünkü zaten içine haşlarken tuzunu atmıştım. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı da acı pul biber ilavesi yaparak patatesimi tatlandırdım ve ezici yardımıyla iyice ezdim. Burada atlamamanız gereken nokta patateslerinizin tamamen püre haline gelmiş olması. Hiçbir şekilde içinde mümkün olduğunca pütürtü bırakmayın ki şekillendirirken birazdan göreceksiniz hamurunuzda yırtılmalar olmasın. Şimdi ortalama 40 dakika kadar mayalanmış olan hamurumu hafif un serptiğim tezgahıma alıyorum. Arka tarafa da hamuruma kapatmış olduğum tabağa koydum ve ona da biraz un serpeledim. Ki yapmış olduğumuz bezeleri üstüne koyunca bezeler tabağa yapışmasın diye. Hamur kabımı güzel iyice sıyırarak bütün hamurumu tezgahıma hiç ziyan etmeden aldım. Ve şimdi hafif katlayarak havasını alıyorum. Bu işlemi yapıyoruz çünkü mayaya gelmiş hamuru şekillendirmeniz çok zordur. Hem hamurunuz maya kokar hem de şekillendirmede sıkıntı yaşarsınız. O yüzden içinden havasını almak zorundasınız. Ve hamur spatulam yardımıyla hamurumu bezelere böldüm. İlk başta biraz küçük bezeler yaptım ama sonra gözüme çok küçük göründüler. Birazcık ben onları birbirine ekleyerek büyüttüm. Ve son hali tartmış olduğumda 150-160 gramlık ortalama 5 eşit bezeye bölmüş oldum. Şimdi yapmış olduğumuz bezeleri ilkinden başlayarak böyle elimizle görüyorsunuz, hemen de genişliyor zaten, hafifçe genişletiyoruz. 15-20 saniye böyle dokunduğunuzda hemen istediğiniz boyuta ulaşıyor. Bir el basımı olması yeterli. İçerisine soğutmuş olduğumuz yaptığımız patatesli harcımızı kullanıyoruz. Harcınız mutlaka soğuk olsun. Sıcak harç kullanırsanız hamurunuzu cıvıtır ve yırtılmalar, hamurdan dışarı çıkmalar yaşarsınız. Daha sonra böyle uçlarından büzgü yaparak hamurumu kapattım ve çok fazla hırpalamadan avucumda yeniden beze yapıp tabağıma koydum. Bütün bezelerime aynı işlemi uyguladım. Parmak uçlarımla açıp harcını doldurup büzerek yeniden beze haline getirdim. Bu işlemi yaparken hamurunuza mümkün olduğunca nazik davranın. Artı içine patates yerine peynir de ilave edilebilir. Çok böyle akar peynir değil de daha böyle katı kıvamlı, daha az yağlı peynirleri, böreklik peynirleri tercih ederseniz daha güzel sonuç alırsınız. Şimdi yine ilk yapmış olduğumuz bezeden başlayarak hamurlarımızı yeniden şekillendiriyoruz. Böyle hafif un serpip altının üstüne elimizle yine genişlettikten sonra merdane ile biraz büyüterek
son halini veriyoruz. Ortalama bir servis tabağına yakın büyüklükteydi benimkiler. Ve yapmış olduğum hamurların hepsini yan yana koydum. Bu arada koymadan önce de gördüğünüz gibi fazla unundan silkeliyorum ki pişerken tavamız çok kirlenmesin, unlarımız yanıp kötü bir görüntü, kötü bir koku oluşturmasın diye. Bütün bezelerimi aynı şekilde hazırladım. Önce elimle açıp merdane ile daha sonra son şeklini verdim. Ve şimdi bütün bazlamalarımız pişmek üzere hazırlar. Hiç vakit kaybetmeden pişirme işlemine geçiyoruz. Teflon tavamı ocağıma aldım ve altını açtım güzelce ısınması için. Isınmamış soğuk tavada işleme kesinlikle başlamayın lütfen. Ve tavanız iyice ısındıktan sonra ocağın altını böyle bir nebze kısın. Orta ateşin biraz altında olması yeterli. Daha sonra hamurlarınızı içine bırakarak bazlamalarınızı pişirmeye başlayabilirsiniz. İlk bıraktığınızda üstünden biraz elinizle bastırın. Sıcağı iyice almasını sağlayın. 1 dakikaya yakın bir süre hiç ellemeyin. Böyle hafif üzeri balon balon olmaya başladığında, alt tarafı kabuklandığında çevirin. Ve yine üstten biraz bastırarak ateşi eşit bir şekilde almasını sağlayın. Bu alt yüzey ne yaparsanız yapın ısıyı zaten hiçbir zaman eşit almaz. Çünkü hafif kabarmış oluyor çevirdiğinizde. Bu arada elimden hamura bulaşan, tavaya bulaşan unlar vardı. Onları da nemli bir peçete yardımıyla aldım ki yanık bir görüntü oluşturmasın diye. Böyle bir şey başınıza gelirse siz de aynı şekilde temizleyin lütfen. Hafif çevire çevire, böyle hafif bastıra bastıra ikinci yüzeyi de pişiriyorum. Çünkü o ikinci yüzey dediğim gibi ısıyı hiçbir zaman eşit almaz ve sabit bıraktığınızda bir taraf yanıp bir taraf beyaz olarak kalır. Şimdi üçüncü kez çeviriyorum. Bakın gördüğünüz alt tarafı da yine aynı şekilde hafif pembeleşip kabuklanmaya başlamış, pişmeye başlamış. Isı artık üçüncü çevirmenizde içine işlemiş oluyor. Ve ısı bazlamanın, çöreğin her neyse tavada yaptığınız hamurun içine işlemeye başladığında güzel bir kabarma hissedersiniz. Sade bazlamalarda bu kabarma, bu balon şekline gelme biraz daha yüksek olur. Ama bizim yaptığımız patatesli bir bazlama içinde ağır bir malzeme olduğu için hamurumuz çok fazla kabarmasa da böyle hafif şişiyor. İçindeki ayrılan katmanı hissedebiliyoruz. Bunu hissettiyseniz hamurunuzun içi de güzel sıcağı almış ve pişiyor demektir. Şimdi ben tekrar çevirmeden önce üzerine birazcık tereyağı ilavesi yaptım. Böyle tereyağı sürdüm. Bu isteğe bağlıdır. Sürmeyebilirsiniz. Ve tekrar çeviriyorum. Gördüğünüz gibi son çevirmemizde zaten tamamen iyice şişiyor. İçi dolu olduğu halde gayet de güzel kabardı. İsterseniz diğer yüzüne de tereyağı sürebilirsiniz. Ben sadece tek yüzlerine sürmeyi uygun gördüm. Ve pişen bazlamalarımı havlu kağıt sermiş olduğum bir tabağın içine güzelce biriktirdim. Altında terleme yapmasın diye havlu kağıt üzerine serilmiş bir tabağa alıyorum. Ve diğer bazlamalarımı da aynı şekilde ocağımın ısısını kontrol ederek pişirmeye devam ettim. Çok kolay, çok böyle pratik, biraz dikkat ettiğinde herkesin, ilk kez yapanların bile yapabileceği kadar kolay bir tarif. Bu tarifi hazırlayıp buzluğunuzda da saklayabilirsiniz. İyice soğumasını bekleyin. İyice soğuduktan sonra önce bir havlu kağıda benim tavsiyem sarın. Daha sonra da bir buzdolabı poşetine ya da kalınca bir streç film içine yerleştirin. Bu şekilde havlu kağıt buzlukta oluşan nemi çekeceği için çözülürken buzluğun kokusu, o buzluktaki buzlanmanın vermiş olduğu nemlilik hamurunuzun kıvamını bozmayacaktır. Şimdi bütün hepsini pişirme işlemi bitti ve ben balkonuma çıkarttım orijinal renginde görmeniz için gün ışığında. Görüyorsunuz şu an çok aşırı sıcak ve yumuşacık bir yapıda. Sanki böyle gözleme gibi üstten baktığınızda kat kat ayrılacak gibi duruyor. Ama elinize alıp böyle içini parçaladığınızda ve ağzınıza aldığınızda da bazlama olduğunu anlıyorsunuz. Bizim çok sevdiğimiz bir tariftir. En kolay, evde yapılabilecek en kolay hamur işlerindendir. Umarım siz de seversiniz, yapar, sevdiklerinizle birlikte afiyetle mutlu mutlu yersiniz. Bu arada buradan ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hepinizi Instagram sayfamı bekliyorum. Sosyal medyaya çok vakit ayıramadığım ve Instagram sayfasını açmakta biraz geciktiğim için orası biraz geri kalmış durumda. Eski tariflerimden haberdar olmayan takipçilerim için de eski tariflerimi kısa videolar halinde orada yeniden güncellemeye, yayınlamaya başladım. Gelirseniz orada da güzel, geniş bir kitle olur. Keyifli vakit geçiririz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum, değerli vaktinizden ayırdığınız için. Videolarımı beğenip paylaşarak kanalıma destek olmayı da unutmayın lütfen. Yorumlarınızı zaten her zaman bekliyorum. Sevgiler diliyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar.